Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün ne üzerine canlı yayın yapacağımızı biliyorsunuz değil mi? Konuşmuştuk bunu ilk canlı yayınımızda. Bilenler var mı? Lütfen yorum yazabilir misiniz? Bugün sohbet tadında bir canlı yayın yapacağız. Peki biz ne konuşacağız bugün? İlk canlı yayınımda olanlar var mı burada? Peki, bugün birazcık sohbet edeceğiz ve benim nasıl influencer olduğumu konuşacağız. Evet, dikiş sınıfı sevgili Sibel Hocam, hesabımı nasıl büyüttüm? Bunu konuşacağız ve siz hesabınızı nasıl büyütebilirsiniz? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Tam olarak bugün bunu konuşacağız ama evet, şimdi düzeldi. Merhabalar, hoş geldiniz. Aranızda sayfasını büyütmek isteyenler var mı? Ben sayfamı büyütmek istiyorum. Satış yapmak istiyorum ya da sadece sayfamı büyütmek, Trendyol'a başvurmak, oradan bir şeyler kazanmak istiyorum. İnternetten kaynaklı mı acaba? Bilemedim, neden donuyor. Umarım kesintisiz bir canlı yayın olur. Senin ablanın sayfası büyük zaten. Sen niye büyütüyorsun? Kardeşimden cevap geldi. O da büyütmek istiyormuş. Ben ama neyi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bugün detaylı bir şekilde açıklayacağım. Ben yeterince kendimi tanıtamadım. Bugün konuşacağız. Ben nasıl büyüdüm bunu konuşacağız. Ve buradan eminim siz de eksikliklerinizi göreceksiniz. İnşallah faydalı bir canlı yayın olur. Peki o zaman yavaş yavaş başlayalım. Bu arada sohbet tadında olacağı için herkes bir çay kahve alsın yanına. Çaysız kahvesiz sohbet olmaz. Peki aranızda YouTube'daki nasıl influencer oldum videomu izleyen var mı? Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, videomu izleyip benim nasıl dikişe başladığımı bilen var mı? Sanırım yok, çok üzüldüm. Şu anda ağlayacağım. Neden izlemediniz? YouTube'dan da desteklerinizi bekliyorum bu arada. Peki o zaman anlatıyorum. Ben dikişe nasıl başladım? Aslında böyle yıllara yayılmış bir durum bu. Ama son bir yıl, hatta bir yıl bile değil yani 7-8 ay benim için daha çok üzerine düştüğüm bir dönem oldu. Lise yıllarındayım. Uzun boylu, uzun kollu doğal olarak, geniş omuzlu bir kızım ve zayıfım. Şimdi hazır giyimde bu ölçülere uygun kıyafet bulmak gerçekten çok zor. Ve bir de ben böyle birazcık Başak Burcu olmanın verdiği bir özellik sanırım. Her şey tam olacak, yerinde olacak. Bileğim azıcık açılsa, uzun kollu giyeceksem ben eğer, azıcık bile açılmamalı. Kısa kollu giydiğim dönemlerde de o kısa kolun olması gereken yerde durması gerekiyor. Ama hazır giyimde çok fazla ölçülerime uygun kıyafetler bulamıyordum ve çoğu zaman alışverişlerden eli boş dönüyordum. Bu gerçekten çok can sıkıcıydı. Derken birazcık araştırmaya koyuldum. Yani çok da zor olmasa kıyafet dikmek diye düşünüyorum. Sonrasında evet, benim çocukluk arkadaşımdan yorum geldi. Çok iyi bilirim, mağaza mağaza dolaşırdık. Evet, mağaza mağaza dolaşırdık ama ben hiçbir şey alamazdım. Sonrasında ben birazcık araştırmalara koyuldum. Çok da zor olmasa gerek dedim. Bu kıyafetleri dikmek, yani birileri yapıyorsa ben de yapabilirim diye düşündüm. Ve araştırdım. İlk denk geldiğim kişilerden biri Damla Toral'di. Gerçekten çok iyi videoları var. Şu anda da ara ara açar izlerim pratik kesimden. Yeni başlayanların hevesini arttıracak videolar var.
Yeni başlayanları ben çok iyi anlıyorum. Sabır biraz az oluyor. Hatta bayağı az oluyor. Hemen bir şeyler ortaya çıksın istiyoruz ama öyle olmuyor maalesef. Damla Törel'in videolarını ben çok izlerdim. Ramazan ayını hatırlıyorum. Ramazan aylarında iftardan sonra işte gece 12 gibi artık yatağıma geçerdim. Açardım telefondan Damla Törel'i. İzlemeye başlardım sahur vaktine kadar. Yani saatlerce izlerdim ve her izlediğimde sanki ben de dikebiliyormuşum gibi hissederdim. Çok kolay gelirdi o videoları izleyince. Bir de bir 10-15 dakikalık videolar. O süper derdim. 10-15 dakikada yapıyorsa ben daha acemiyim. Ben de yarım saatte yapsam diye düşünürdüm. Böyle de bir hesap yapardım. Ama iş öyle değilmiş. Başlayınca gördüm. Neyse ben de annemin dikiş makinesinden bir iki deneme yapmak istedim ama gerçekten bilgi gerektiriyormuş. En basitinden kumaş bilgisi gerekiyormuş. Yani şunu diyemiyoruz ya biz kıyafetlerin kumaşını biliyoruz ki zaten aynısından alacağım işte gömlek dikeceksem gömlek kumaş alacağım. Hayır. Gerçekten kumaşın saf bir şekilde kesilmeden, biçilmeden, dikilmeden duruşu ile dikildikten sonraki duruşu aynı olmuyor. En azından ben hiç bilmiyormuşum onu fark ettim. Çok garip kumaşlar aldım ve kumaşları çok yanlış yerlerde kullandım. Bazen elime çok güzel kumaşlar geçti ama o kumaşları da nasıl kullanacağımı bilemedim. Hep telef oldu. Çok fazla kumaşım telef oldu. Tabii bu dönemde sık sık dile getirdiğim annem dedi mücadelelerim oluyor. Hem makinesi için makinesini bozarım diye korkuyor. Hem de aldığım kumaşlar telef oluyor diye annem üzülüyor. Kızım diyor sen bilmiyorsun yapamıyorsun bırak işte bak böyle devam edersen bu kumaş da gidecek ben bu kumaşı sana vermem bu kumaş çok güzel bu kumaş bu da gitmesin diye bayağı bir aramızda böyle sürtüşmeler oluyor tatlı tatlı. Derken ben dikemiyorum yani kursa gitmem gerekiyor bunu anladım ama kursa gidecek vaktim yok benim bildiğim İsmail'in 5 gün boyunca verdiği bir kurs var dikiş kursu. Ama o 5 günlük kursa benim katılmam mümkün değil çünkü öğrenciyim. Üniversiteye geçtim artık. Üniversite zamanında kurs araştırmaya başladım. Bayağı da uzak şöyle 1-1,5 saat evime mesafede bir kursa katıldım. İsmail'in kursuna. Pratik etek dikimi. İlk katıldığım kurs buydu. Çünkü saatleri bana uygun olan buydu. Yani bir dikiş kursuna gideyim de artık hangisi olursa olsun düşüncesindeydim. Hafta sonu cumartesi günleri 3 ya da 4 hafta sürdü. Yani 3-4 günlük bir kurstu. Katıldım. Birçok eksiğim olduğunu gördüm orada. Ama yeterli miydi? Hayır yeterli değildi. Kısa bir kurstu sonuçta. Sadece bana eksiklerimi göstermiş oldu bir nebze de olsa. Ama ben tabii oradan çıkınca şey diyorum. O diyorum ben müthiş şeyler öğrendim. Artık ben harika şeyler dikebilirim. Böyle düşünüyorum. Dikemediğimi tekrar görmüş oldum kurstan sonra da. O dönem üniversitede biz 4 arkadaşız. Arkadaşlarımdan biriyle Fatih Çarşamba Pazarı'na gittik ve arkadaşıma bir gömlek dikeceğim. Onun için gömlek arayışındayız. Gömleklik kumaş arayışındayız. Arkadaşım bir kumaş beğendi. Ben açıkçası o kumaşın çok da güzel olduğunu düşünmüyorum. Diyorum ya anlamıyorum. Yani o gömleğe dönüştüğü zaman ne olacak bilmiyorum. Kumaşı getirdim eve, diktim ama eksiklerim var. Ne gibi eksiğim var? Mesela ben ilik açmayı bilmiyorum. Mesela ben yaka yapmayı bilmiyorum. Derken diktim. Dedim ki tamam ben de ilik açmam. Önünü normal dikerim. Üzerine düğmeleri koyarım. Sanki iliklenmiş gibi durur. Hani öyle bir hava verebilirim. Verebildim de kendimce. Yetti mi? Yetmedi. Yaka var. En zor kısım, en çok korkulan kısımlardan biri. Yakayı ne yaptım? Yakayı da kıvırdım, diktim işte. Yine ortaya güzel bir şey çıktı ve şunu gördüm. Kumaş çok güzel bir kumaşmış. Gerçekten çok güzel oldu. Ama dikiş bilgim eksik. Dikiş bilgim eksik olduğu için o gömleğin dikişleri sürekli attı. Ben diktikçe attı. Ben diktikçe attı. Peki ben ne yaptım? Defalarca üst üste diktim. Şöyle düşünüyorum. Benim ipim herhalde sağlam değil. Benim makinem iyi dikmiyor. Bu yüzden ben iyi dikiş yapamıyorum. Benim düşüncem bu. Derken bitirdim. Arkadaşıma verdim. Giydi. Giydiği zaman beğenildi de ama 1-2 defa falan sanırım giyebildi. Daha fazla giyemedi. Çünkü ben o kumaşın özelliklerini bilmediğim için nasıl dikmem gerektiğini de bilmiyordum. Bu iş böyle olmayacak. Tekrardan bıraktım ben dikişi. Derken üniversite bitti. Üniversite bittikten sonra bir pratik dikiş kursuna gittim. O da 2 ay kadar sürdü sanırım. Sadece cumartesi ya da pazar günleriydi. Belki de 2 gündü çok hatırlayamıyorum. O daha uzun bir kurstu. Orada da hazır kalıplar üzerinden kıyafetler dikiyorduk. Orada da çok şey öğrendim.
Orada daha çok şey öğrendim ama hala yeterli miydi? Hala yeterli değildi. O dönem mesela bir kaban dikmiştim dikiş hocamın yardımıyla. Ama yeterli miydi? Değildi. Bana en çok kattığı, en büyük katkısı pantolon oldu. Pantolon dikmeyi öğrenmiştim ve kendime pantolonlar dikiyordum. Ama kumaş bilgim hala eksikti. Bazen yanlış kumaşlar seçebiliyordum pantolon için. Onu da bitirdim. Sonrasında bir süre daha ara verdim. Çünkü hala istediğim kıvamda değildim. Aslında hata yapıyorum. Ara vermemem, üzerine gitmem gerekiyor. Aradan 1-2 yıl geçti. Tabii bu süreçte ben eksiğim olduğunu kabul etmekten ziyade, yani bu eksiğin benden kaynaklı, benim bilgimden kaynaklı olduğunu kabul etmek yerine başka bir şey düşünüyorum. Şunu düşünüyorum: benim malzemem eksik. Malzemem eksik olduğu için ben internette gördüğüm kadar güzel dikişler dikemiyorum. Benim düşüncem bu yönde. Bunu da ileriki zamanlarda anlayacağım ki malzeme eksikliğinden kaynaklı değil. Yani aranızda işte benim overlock makinem yok, o yüzden dikemiyorum, ya da benim makinem şunlarınki kadar iyi değil, o yüzden olmuyor diyenler varsa, ya da benim bir dikiş odam olsa o neler neler yaparım, benim bir mankenim olsa üf çok fena şeyler yaparım, makasım güzel kesmiyor diyenler varsa, ben de dedim. Ben de çok fazla dedim onları. Aradan 1-2 yıl daha geçti ve nişanlandım. Dedim ki ben kendi evimde mutlaka bir dikiş odası yapacağım. Şu an oturduğum odada, şu an oturduğum evde küçük de bir oda var. Bu odayı düşündüm. Tamam, ben buraya dikiş odası yapacağım. Büyük de bir masa alacağız. Masamızı aldık. Çeyizimin en güzel parçalarından biri şu anda kullandığım dikiş makinem. Ne eksik? Overlock makinem eksik. Dikiş odam tamam. Dikiş makinem tamam. Büyük masam tamam. Güzel de bir makas aldım. O da tamam. Evlendikten sonra bir ay içerisinde eşim bana bir overlock makinesi aldı. Artık o da tamam. Benim artık harika şeyler dikebilmem gerekiyor. Çünkü neden? Benim bilgim tamamdı, öyle düşünüyordum. Eksik olan neydi? Malzemeydi. Ama ben hala dikemiyorum. Niye kumaşlarım eksik diyorum. O dönem bir de öyle söylüyorum. Kumaşlarımızı da aldık. Alışverişe çıktık. Güzel de kumaşlar aldık. Hala yapamıyorum. Hala istediğim gibi değilim. Niye değilim peki? Ben niye istediğim gibi değilim? Benim her şeyim tamam. Çok güzel şeyler aldım. Instagram'da dolanırken bir sayfaya denk geldim. Zikzak dikiş. Şu anda canlı yayında mı bilmiyorum. Buradaysa selamlar, değilse de selamlar yolluyorum ona. Zikzak dikiş diye bir sayfaya denk geldim. Çantalar dikiyor ve paylaşıyor. Satıyor aynı zamanda. Çok güzel dikişler yapıyor. Ortamını da gösteriyor. Küçük bir masası var. Bir çalışma masası kadar. Normal bir dikiş makinesi var. Overlock makinesi yok. Ama çok güzel şeyler dikiyor. Nasıl yani dedim. Ya bende hepsi var ama dedim. O ben niye dikemiyorum, o dikebiliyor. Bayağı böyle şaşırdım. Yani afalladım, bir böyle beynimden aşağı kaynar sular dökülmüş durumuna geldim. Baya ben bu zikzak dikişi incelemeye aldım. Her gün mutlaka giriyorum sayfasına, inceliyorum. Evet, çok güzel şeyler dikiyor. Ha dedim, herhalde ben yanlış düşündüm. Yani eksik olan şey, asıl eksik olan, asıl gerekli olan şey malzeme değilmiş. O an şöyle biraz bunu anlamış oldum. Aradan birkaç ay geçti. Zikzak dikişi takip etmeye devam ediyorum. Ve zikzak dikiş 10.000 takipçiye erişti. 10.000 takipçiye erişince bir çekiliş yapmak istedi. Bir post yayınladı. Bu postun altına beni ne zamandan beri ve hangi şehirden takip ediyorsunuz yazın. En beğendiğim yoruma bir çanta hediye etmek istiyorum dedi. Asla gözüm çantada değildi. Yani böyle çekişlerde de çok şanslı değilimdir. Bana çıkmaz bilirim. Hiç öyle bir şey düşünerek değil. Tamamen uzun bir süredir yazmak istiyorum. Sizin sayfanız sayesinde böyle bir farkındalığa eriştim. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum diyerek, bu da bir fırsat. Artık ben bu yorumu yapabilirim diye düşündüm. Bu amaçla yapıyorum yorumumu. Yorum yaptım. İşte ben sizi İstanbul'dan takip ediyorum. Birkaç ay oldu takibe alalı ve takip etmekteki amacım, siz bana asıl gerekli olanın malzeme olmadığını öğrettiniz. Bunu gördüm sizden. O yüzden ben sizi takip ediyorum diye yazdım, yolladım. Bir hafta geçti. Beni biri hikayesine etiketledi. Bir baktım ki çekiliş kazanmışım ben. Çok şaşırdım. Hayatımda ilk defa ben bir çekilişi kazandım.
İşte zikzak dikişin sahibi hanımefendi de çok mutlu olmuş benim yorumumdan. Çok beğenmiş. O yüzden beni seçmiş. Bana çanta geldi. Yakından inceleme fırsatım oldu. Çok güzel. Evet dedim, bu çanta güzel. Yani sosyal medyada bazen bazı şeyleri güzel görüyoruz. O hatalar gösterilmiyor falan ama her güzel gördüğümüzde güzel değil, ama o güzeldi yani. Evet, bu kadın bu işi yapıyor dedim. Demek ki gerçekten eksik olan, bende eksik olan şey overlock makinesi değilmiş ya da dikiş makinesi, büyük bir masa değilmiş ki böyle dediğime bakmayın, ara ara yine diyorum ki benim masam küçük. İnsan uslanmıyor, ben bunu daha iyi anlıyorum şimdi. Ben bunu anlamış oldum. Artık dedim benim bir kursa gitmem gerekiyor. Başladım kursları araştırmaya. Kalıp kursuna kaydoldum İSMEK'ten. Tam 1-2 gün kaldı başlayacak, beni aradılar. Dediler ki sizin hiç kalıp bilginiz var mı? Hiç dikiş biliyor musunuz? Evet dedim, ben dikiş biliyorum. Hayır dedi, normal dikişten bahsetmiyorum, kalıp bilgisi. Yani dedim pek yok, daha önce katılmadım bir kursa, sadece şu kurslara gittim. Pratik kalıp kursuna gitmediniz mi dediler. Hayır dedim, gitmedim. O zaman öncelikle ona gitmeniz gerekiyor, böyle bir şart varmış. İyi dedim, peki önce ona gideyim o zaman. Pratik kalıp kursuna yazıldım. 2-3 ay kadar yanılmıyorsam sürdü. Onu bitirdim. Oradan da bir şeyler kaptık. En azından kalıp çıkarırken yardımcı olacak bir şeyler. Yeterince bir şeyler alabildim mi? Alamadım. Çünkü bu süreçte ben çok zor şeyler yaşadım. Babamı kaybettim. Çok fazla kendimi o sürece veremedim. O kursa çok fazla kendimi verebildiğim söylenemez. O yüzden o da benim için belli bir yerde kaldı. Bazı kısımlarına katılamadım zor süreçlerden dolayı. Şu an ne yapıyorum peki? Şu anda kendi sayfamda kendi bildiğim, araştırıp öğrendiğim bilgileri paylaşıyorum. Hedefim ne? Gerçekten güzel bir kalıp bilgisi. Bunu çok istiyorum. Her ne kadar pratik bilgiler paylaşsam da gerçekten kalıp bilgisini çok istiyorum. Çünkü kalıp bilgisi olmadan tam olarak istediğimiz gibi şeyler maalesef dikemiyoruz. Yani bir yerde bir aksaklık mutlaka oluyor. O yüzden kalıp bilgisine gerçekten ihtiyacım var. Şu anda Zehra Hanım'ın başlayacak olan bir kalıp eğitimi var. Online kalıp. Ona başlayacağım ben de inşallah. Zehra Hanım'ın öğrencisi olacağım. Öyle oradan devam edeceğiz. Yani benim dikişe başlama ve şu ana kadarki kısımdaki öyküm bu. Yani benim malzemelerim eksik diyordum. İşte ama eksikler tamamlanınca aslında eksik olanın malzeme değil de benim bilgim olduğunu fark etmiş oldum. Peki ben nasıl influencer oldum? Yani tam olarak influencer sayılır mıyım bilmiyorum. 42 bin kadar bir takipçim var. Nasıl oldum influencer? Aslında ben bunun için çabaladım mı? Evet, çabaladım ama bu dereceye gelebileceğimi açıkçası düşünmedim. Yani çok düşünmedim açıkçası. Bu dereceye gelebileceğimi düşünemedim. Müsaadenizle şöyle bir kahvemden bir yudum alayım. Şöyle gelen yorumlara da bir bakayım. Devam edelim. Akboğa Sümeyye. Siz de Zehra Hanım'ın sayfasına bakabilirsiniz. Gerçekten bilgileri çok güzel. Şu anda workshop için bir çekiliş başlattı. Son postunun altına yorum yapanlar arasından 30 kişiye ücretsiz workshop verecek. Yanılmıyorsam 4 kalıp mıydı? İşte eğitim verecek bir kısa bir sürelik. Ama derseniz ki ben uzun süreli bir eğitim istiyorum. 10 aylık bir eğitimi var. İlk yıla özel aylık 150 TL gibi ücreti var ki 150 ne ki değil mi? 150 ne ki yani bence. O yüzden istiyorsanız Zehra Hanım'ın sayfasına mutlaka bakabilirsiniz. Gerçekten çok hanım bir hanımefendi. Bakalım Ayşe Hanım, ben de kursa yarın başlayacağım. Çok heyecanlıyım o yüzden. İlknur Hanım, inşallah çok güzel olur sizin için. Kurs çok önemli. Bizim hocalardan öğreneceğimiz çok şey var. Kendi başımıza bir yere kadar gelebiliyoruz da bir yerden sonra çok zor. Çok zor. O yüzden hocalara ihtiyacımız var. Zehra Hanım'ın hesabı nedir? Benim bilgim. Benim hafızam Zehra neydi? Soy ismini unuttum. Neyse, paylaşırım ben onu sizinle. Tabii ben 10 aylık eğitime katılacağım. 10 aylık eğitime inşallah ben katılacağım. Zehra Yalçınkaya'ydı yanılmıyorsam. Şöyle bir şuraya yazınca çıkıyor mu acaba? Çıkmıyor. Ya biri bakıp da yazabilir mi acaba tam ismini? Zehra Yalçınkaya. Şimdi burayı kapatmış olmayayım. Zehra Yalçınkaya, öyle olması gerekiyor. Ona katılabilirsiniz. Zaten ben takip ediyorum. Oradan bakabilirsiniz. Peki influencer, evet Zehra Yalçınkaya değil mi?
Influencer yolculuğum. Ben sayfamı nasıl büyüttüm? Sayfayı büyütürken belli şeyler çok önemli. Yani Instagram'ı bir işveren olarak görmek zorundasınız. İşte Instagram bir işveren ve siz o işverenin bir çalışanı olmaya talipsiniz. Bir deneme sürümündesiniz. O deneme süresinde siz Instagram'ın dediklerini yapmak zorundasınız. Evet, Zehra Yalçınkaya 1986. Evet, tam olarak bu. Ay süper, ben de çok heyecanlıyım. Yeni kurslar gerçekten heyecanlandırıyor. Evet, tam ismi paylaşıldı. Gülay Hanım çok teşekkür ederim. Zehra Yalçınkaya 1986. Hatta şuraya yazalım tam ismini. Zehra Yalçınkaya 1986. Evet, tam olarak bu isim. Hikayemiz çok benzer. Kalıp ben de çok istiyorum ama maddi imkansızlıklar izin vermiyor. Umarım siz buradan bizimle paylaşırsınız. Biz de kısmetse olsa öğrenebilirim. Kesinlikle tüm bilgilerimi sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Peki hesabımı büyütmek istiyorum. Ben ne yaptım hesabımı büyütürken? Ben bir yandan da çalışıyordum. Bir sınıf öğretmenliği geçmişim var. Bazı sağlık problemlerinden dolayı ben öğretmenliği bırakmak durumunda kaldım bundan birkaç ay öncesinde. Ama öğretmenliğe devam ederken de öğlenciydik. Saat 12'de evden çıkmam gerekiyordu okula yetişmek için. Sabah 7.30'da eşim işe gidiyordu. 7.30'da o işe gittikten sonra bir kahvaltıda kendimi hazırlıyordum. Saat 8-8.30 gibi benim kahvaltım hazır. Geçiyordum televizyonun karşısına, kahvaltımı yaparken açıyordum YouTube'u. Ve YouTube'da Instagram'ımı nasıl büyütebilirim araştırmaya koyuluyordum. Bir isim buldum. Bu ismin videoları benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şu anda bir YouTube hedefim var. Aynı şekilde aynı anlatımı birinde bulursam onu da YouTube için mutlaka izleyeceğim ama henüz bulamadım. Muratcan İçdağ. Sosyal medya uzmanları Instagram'ın bir sonraki aşamasını TikTok olarak belirtiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. TikTok'a karşı çok mesafeliyiz paylaşılanlardan dolayı. Paylaşılanlar beni hiç ilgilendirmiyor. Önemli olan benim ne paylaştığım. Ben böyle düşünüyorum. Mesela şu an ismi aklıma gelmemekle birlikte çok büyük influencerlar var. Böyle gerçekten çekilişlerinde çok büyük şeyler hediye edenler. Araba hediye ediyor, Apple hediye ediyor. Çok ciddi şeyler hediye ediyorlar. Onlar Instagram'ın ilkleri. TikTok'ta da kendi alanınızda ilk olabilirsiniz. Belki geç kaldık bilmiyorum. Ya da bir sonraki sosyal mecra ne olacaksa orada ilk olabilirsek eğer bence biz de kazanabiliriz. Ben böyle düşünüyorum. Dediğim gibi Muratcan İçdağ, onu da hemen şuraya yazıyorum. Eğer hesabınızı büyütmek gibi bir hedefiniz varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben hem Instagram'dan takip ediyorum hem YouTube'dan. YouTube'daki izlemediğim videosu yok sanırım. Defalarca izledim. Saatlerce izledim her gün ve gerçekten çok doğru yerlere değiniyor. O değindiği yerlere dikkat etmek gerekiyor. Ama bizim şöyle bir huyumuz var. Biz bir şeyi kafaya koyduysak ne kadar doğrusu bize söylense de kolay kolay kafamızdakini atamıyoruz. Söylenen doğru, evet belki bunu biliyoruz. O bir sosyal medya danışmanı. Onun dediği doğru çünkü birçok tecrübesi var. Ama kendi dediğimizde direttiğimiz zaman olmuyor. Diretemeyiz. Instagram ya da YouTube ya da TikTok bir işveren. Biz de eğer oradan para kazanmak istiyorsak ya da orada ilerlemek, bir ürüne sahip olmak istiyorsak biz işverenin bizden istediklerini yerine getirmek zorundayız. Yoksa bize para vermez. Yoksa bize takipçi vermez. Yoksa bize istediğimiz o şanı, şöhreti, ünü ne istiyorsak artık beklentimiz neyse onu vermez. Peki ne gibi detaylardı? Mesela paylaşım yapıyoruz. Bu dikişle ilgili olmak zorunda değil. Sayfanız her ne ile ilgiliyse mutlaka fayda odaklı olmalı. Faydadan kastım bilgi değil. Bu tabii ki de bilgi de olabilir ama mesela bazı sayfalar var sadece eğleniyoruz. Eğlence de bir faydadır. Bize bir faydası dokunuyor o sayfanın. Bizi eğlendiriyor. Biz onu onun için takip ediyoruz. Ama siz açtığınız bir sayfa sadece işte kendinize paylaşıyorsunuz. Sadece bir manzara paylaşıyorsunuz. Ben sizi neden takip edeyim? Ya da ben yaptım, siz beni neden takip edesiniz ki? Şu var.
Fotoğraf paylaşıp da çok ciddi takipçi kitlesine sahip olan sayfalar yok mu? Var. Ama onlar profesyoneller bu işte. Bizim gibi ellerine telefonu alıp da ben burayı gördüm, burası çok güzelmiş, açıya dikkat etmeden çektiği fotoğrafları paylaşmıyorlar. Onlar gerçekten kendi yaptıkları işi buraya döküyorlar. Ne dedik? Fayda odaklı olması gerekiyor. Benim sizi takip etmem için ya da sizin beni takip etmeniz için benim size bir fayda sunmam gerekiyor. Mesela paylaşıyorum. Ben videomu paylaşırken biliyorum ki benim bu videoma çok beğeni gelecek ama az kaydetme olacak. Ya da biliyorum ki az beğeni olacak. Çünkü biz beğenmenin cimrisiyizdir. Bunu unutmayın. İnsanlar beğenmenin cimrisidir. Ama faydanın, çıkarcılığın peşinden koşarlar. Eğer o video o kişinin faydasınaysa beğenmesi dahi mutlaka kaydedecek. Çünkü onun bir yerde işine yarayacağını çok iyi biliyor. Bizim bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani ben videomu paylaşırken biliyorum ki bu faydalı bir video ve bu çok kaydedilecek. Beğeni az olabilir ama çok kaydedilecek. Bunu çok iyi biliyorum. Bunu bilmek gerekiyor. Yani bir fayda sunmak gerekiyor. Bu eğlence de olabilir, bilgi de olabilir. Bilginizi paylaşmaktan çekinmeyin. Asla. Faydalı olmaktan asla çekinmeyin. Bakın bu çok 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 önemli. Cimri insanlar ilerleyemezler. Her alanda ben böyle düşünüyorum. Peki başka etiket kullanımı. Hani şöyle yapıyoruz ya. Şunu yapıyoruz mesela. Ne yazıyoruz? İşte mesela dikiş yazdım şöyle. Şu kareyi yapıyoruz, yanına dikişi yazıyoruz ya da başka bir şey yapıyoruz, eğlence yazıyoruz. Bu etiket kullanımı çok önemli. Peki her istediğim etiketi kullanabilir miyim? Hayır, kullanamam. Bir havuz var, birden fazla havuz var daha doğrusu. Her bir etiket ayrı bir havuz. Biz bize uygun havuza girmek zorundayız. O küçücük halimle okyanusa girmeye çalışırsam boğulurum. Arada kaybolur giderim. Hiç kimse beni okyanusun içinde fark etmez. Ön plana çıkmam. Eğer ben küçük bir hesapsam küçük etiket kullanmak zorundayım. Henüz 100 takipçim var. 5000 takipçim var. Ne bileyim 1000 takipçim var. 10.000 takipçim var. Gidip de 1 milyonluk etiket kullanamam. Benim şu an yaklaşık 42.000 sayısı, takipçi sayısı ama ben hiçbir zaman 1 milyonluk etiket kullanmadım. Kullanmam. Boğulurum ben orada. Ben büyük bir hesap değilim ki, kaybolur giderim. Bu çok önemli. Ben daha önce de farklı hesaplar kullandım. Bir ara okuduğum kitapları paylaşıyordum üniversitedeyken. Ama o zaman hiçbir araştırma yapmamıştım. Ve gidiyordum kitapla ilgili nerede büyük bir etiket var. Şöyle milyonluk, 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon en büyüğü olsun. En büyük olanın içinde yer alayım diye ben onları kullanıyordum. Bir işe yarıyor muydu? Hayır, yaramıyordu. Aksine hiçbir etkileşim getirmiyordu. Eğer amacımız bir kitleye ulaşmaksa mutlaka kendi boyumuza uygun havuzda yüzmeliyiz. Bu çok önemli. Etiket de gerçekten bu çok önemli. Bakın buna dikkat edin. Gerçekten bir şeyleri fark ettiğini göreceksiniz. Peki ben şu ana kadar yaptım. Bundan sonra düzelsem olur mu? Hesabınız çok eskiyse olmaz. Yeni hesap açmanız gerekir. Peki başka? Şuraya eklememişim ama hemen onu da söyleyeyim. Ondan sonra 3. maddeye geçeyim. Şu da çok önemli. Eğer siz hesabınızla bir işbirliği yapmak istiyorsanız, bir Trendyol'la anlaşmak istiyorsanız ya da farklı şeyler yapmak, yani o hesaptan para kazanmak istiyorsanız, gerçekten para kazanmak istiyorsanız takipçi etkinliğine asla katılamazsınız. Asla katılmamalısınız. Takipçi asla satın almamalısınız. Bakın burası çok önemli. Eğer siz takipçi etkinliğine bir kez daha katılırsanız, takipçi satın alırsanız Trendyol sizi kabul etmez mesela. Ben de Trendyol'la çalışıyorum. Eğer bunları bir kere bile yapmış olsaydım beni kabul etmezdi. Yani bunlara dikkat etmeniz gerekiyor hesabınızı büyütürken. Önemli olan oradaki sayı değil. Onun niceliği değil, niteliği. İçi dolu mu değil mi? Bu çok önemli. Ve inanın bana çok belli oluyor. Yani o takipçi satın alanlar, takipçi etkinliklerine katılanlar asla bunlara başvurmayın. Eğer hesabınızda bunu yaptıysanız hesabınızı bir kere karalamış oldunuz. O hesabı atın çöpe. Yenisini atın. Yenisini açın. 10.000 takipçi oldum olsun. Atın yenisini açın. 100.000 takipçi oldum olsun. Onu da atın çöpe, yenisini açın. Çünkü hiçbir işe yaramayacak. Takipçi etkinliğiyle, takipçi satın alınarak yapılmış olan, büyütülmüş olan hesap hiçbir işe yaramayacak. O sayfada satış yapamazsınız, ürünlerinizi satamazsınız. Çünkü gelenlerin sizinle hiçbir alakası yok. O sayfayla işbirliği yapamazsınız. Çünkü hiç kimse sizinle işbirliği yapmak istemez. Ama nereden anlayacaklar ki? Anlıyorlar. Emin olabilirsiniz ki anlıyorlar.
Peki etkileşim önemli. Ne dedim en başında? Bencil olmayın. Bu çok önemli. Ben hiç kimsenin gönderisini beğenmem. Ben hiç kimsenin gönderisine yorum yapmam. O zaman kimse de sana yapmaz. O zaman sen büyüyemezsin. Eğer büyümek istiyorsanız, sayfanızı büyütmek istiyorsanız bol bol yorum yapın. Ama gerçekten ilgilendiğiniz şeylere yorum yapın. Yani sırf yapmış olmak için de yapmayın tabii ki. Mutlaka beğenin, mutlaka yorum yapın. Çok küçük bir hesapsınız mesela. Yeni açtınız hesabınızı. Girdiniz bir sayfaya. Büyük bir hesap. Siz yenisiniz. 100 takipçiniz var. O sayfanın 10.000 takipçisi, 5.000 takipçisi. Sizden fazla takipçisi var yani. Girdiğiniz sayfasına siz de satış yapıyorsunuz, o da yapıyor. Ya da siz de ürün üretiyorsunuz, o da yapıyor. Onun beğendiğiniz bir ürününü aldınız, siz de yaptınız. Onu da etiketleyerek paylaşın. Hikayenize de ekleyin, onun ürününü de ekleyin. İşte ben bu sayfadan esinlendim, bana bunu öğretti deyin. Bunu derseniz siz büyürsünüz. Ya ne alakası var? Ne insanlıkla mı büyüyoruz? Hayır aslında. Burada bunu kastetmiyorum. Şunu kastediyorum. Eklediniz. Onun reklamını yaptınız yani. Aslında siz onun reklamını yapmadınız. Sizin sadece 100 tane takipçiniz var. O da alacak. Sizin bu memnuniyetinizi kendi sayfasına ekleyecek. O sizin reklamınızı yapmış olacak. Yani siz iyi niyetli davranarak, bencil olmayarak kendi reklamınızı yapmış olacaksınız. Burası da yine çok önemli paylaşımlarda. Asla ama asla paylaşımcı olmaktan geri durmayın. Paylaşımcı olmaya devam edin. Asla bencil olmayın. Bu çok önemli. Birilerine destek olursanız o destek kat ve kat artarak size geri dönecek. Buna emin olabilirsiniz. Instagram'ın böyle bir algoritması var. Yani bir şeylerden geri duranlar büyümeyecekler. Buna emin olabilirsiniz. Yani Instagram'da burası çok çok önemli. Peki YouTube'a geçmeden önce var mı sorunuz? Bu arada çok yoruldum. Hem sizi görebilmek istiyorum, hem konuşmak istiyorum. Ayakta durmak zorunda kaldım. O yüzden gerçekten çok yoruldum. Var mı sorunuz? Hesabınızı büyütürken karşılaştığınız bir zorluk, bir sıkıntı. Neden profil resmim yok? Size de merhaba. Onu da hemen açıklayayım. Not almamışım. Ondan da bahsedecektim. Teşekkür ederim değindiğiniz için. Dünden beri bir hacker büyük hesapları çalmaya başladı. Yani bu resmen çalmak, hırsızlık. Resmen hırsızlık. Ben o kadar büyük bir sayfa değilim. Benim bahsettiğim milyonluk sayfalar. O milyonluk sayfalar teker teker düşmeye başladılar. Benim de henüz düşmemiş. İnşallah da düşmez. Hiç kimsenin emeği çöpe gitmez. O sayfalarda gördüğüm önlemlerden biri buydu. Sebebini bilmiyorum. Yalnızca tahmin edebiliyorum neden profil fotoğraflarını kaldırdılar. Bence şu sebepten dolayı kaldırdılar. Ben de öyle düşünerek kaldırdım. İşte mesela yazdılar hackerlar, araştırıyorlar işte birilerini. Benim fotoğrafım olmadığını görünce benim küçük bir hesap olduğumu düşünecek ya da fake bir hesap olduğumu düşünecek. Hiç girip bakmayacak. Belki bu sebepten olabilir. Gerçek sebebi bu mu bilmiyorum ama böyle bir önlemi 2 milyonluk hesapları aldığı için ben de aldım. Benim hesabıma uğrarlar mı? Sürekli uğruyorlar. Sürekli link gönderiyorlar. Mail dahi atıyorlar maalesef ve çok profesyoneller. Yani Instagram'daki anlaşılıyor zaten. Giriyorum bakıyorum Instagram'dan gelmiş kaç takipçisi var? 10 takipçisi var. Evet Instagram'ın 10 takipçisi var. Mümkün değil. Onu anlayabiliyorum ama mailden gelenler çok tehlikeli. Eğer böyle bir hesabınız varsa kesinlikle mailden gelenleri tıklamayın. Bu yüzden Instagram fotoğrafımı kaldırdım. Geçici bir şey. Belki yarın tekrardan eklerim. Çok teşekkür ederim. Meloş Hanım. Çok sağ olun. Evet işte bu yüzden kaldırdım. Yani açtığınız zaman bu hesabı gerçekten birçok şeyle uğraşıyorsunuz. Bu arada hesabınızda samimi olmanız da çok önemli. Hiç kimseye de aldırış etmemeniz gerekiyor. Yolunuzda emin adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Çok kişi sizi tiye alacak. İşte sen büyüyemezsin, senin paylaşımların uygun değil. Yani bunu eğer doğru biri söylüyorsa tabii ki de kulak asın. Önemli bilgi veriyorsa size. Ama hiç alakası olmayan bir insan söylüyorsa da onu umursamayın. Ya mesela bana, ben henüz yeniydim, 100 takipçim ya vardı ya yoktu, onlar da tanıdıklardı zaten. O zaman bir canlı yayın açmıştım, bana çok gülenler olmuştu. Senin henüz şu kadar takipçin var,
Nasıl canlı yayın açıyorsun? Ya da link vermiştim mesela, hiç Trendyol'la alakam yok. Ya komik duruma düşüyorsun, yapma. Sana ne? Onlara söyleyeceğiniz tek şey bu. Sana ne? Tabii yüzlerine söylemeyin, kaba oluyor ama içinizden öyle yapın. Sana ne? Seni ilgilendirmiyor. Ben böyle devam edeceğim. Maillerdeki hackerları nasıl anlayabiliriz? İnanın anlayamıyoruz. Sadece ben şunu yapıyorum. Kim olursa olsun benden Instagram'a tekrar giriş yapmamı istiyorsa ya da bir linke tıklamamı istiyorsa asla kabul etmiyorum. Mesela bana mail olarak gelen şeyde şu yazıyordu. Çok profesyonelce hazırlanmıştı bu arada. Yani ben onun Instagram olduğunu düşündüm ama yine de belki gerçekten Instagram'da, bilmiyorum ama ben engelledim. Şöyle bir şey yazıyordu. İşte hesabını büyütmene yardımcı olalım. İşte atman gereken adımlar için tekrar giriş yapman gerekiyor. Tabii ben şu an çok basit sokak ağzıyla söyledim ama onlar çok güzel bir şekilde yazmışlardı. Böyle 3 de madde sıralamışlar. Çok da güzel giflerini, şeylerini koymuşlar. Tam Instagram'dan gelecek mail gibi duruyor. Giriş yapmamı istiyor tekrardan. Bana yazsana orada şunları yap, hesabın büyüsün diye. Neden giriş yapmamı istiyorsun? Hemen kafa bu olması gerekiyor. Benden neden giriş yapmamı istiyorsun? Neden bu linke tıklamamı istiyorsun? Böyle düşünmek gerekiyor. Evet, aslında öyle olmak gerekiyor. Sadece sosyal medyada değil, normal hayatta da moralimizi bozana engeli basmamız gerekiyor. Çık benim hayatımda, senin yerin yok demek gerekiyor aslında. Evet, benim Instagram sürecim bu şekildeydi. Yani unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum. Aklıma gelmiyor. Gelirse mutlaka ara ara söylerim. Peki YouTube. YouTube çok güzel bir alan. Mutlaka yönelin derim. Ben yönelmek istiyorum. Biraz uğraşıyorum da. Bu konuda desteklerinizi de bekliyorum. Abone olabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Çok önemli benim için bunlar. YouTube'da şöyle bir olay var. Eğer 1000 takipçi, yine orada da hile yapmamış olmanız gerekiyor. Bakın, unutmayın, eğer hile yaparsanız patron size para vermez. Ya da sizin istediğiniz her neyse size onu vermez. Hile kesinlikle yok. Şunu yapmanız gerekiyor. 1000 takipçi, 4000 saat izlenme. Eğer bunları tamamlarsanız sizin 10 ya da 15 dakika, şu an emin olamadım heyecandan, ya 10 dakika ya da 15 dakikanın üzerindeki videolar için, yanılmıyorsam 10 dakika olması gerekiyor, İzlenme başına size ücret ödüyor YouTube. Bu çok güzel bir şey. Tamam, paylaşımcıyız, evet paylaşalım. Bunu paralı da yapmıyorum. Sizden bir para almıyorum. Ama o ortam eğer bir para ödüyorsa, o mecra bir para ödüyorsa bana da ödesin. Neden ödemesin ki? Size de ödesin. Niye ödemesin ki? Öyle değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Ben böyle düşünüyorum. Eğer böyle bir imkan varsa ben de kazanayım, siz de kazanın, herkes kazansın. Birileri kazanıyorsa biz de yapalım. YouTube'un böyle bir güzelliği var ve bu ödemeyi dolar ile yapıyor. Dolar kuru üzerinden, tabii Türk lirası olarak yatırıyormuş ama dolar kuru üzerinden yapıyor. Bunun da böyle bir güzelliği var ve her iş YouTube'a taşınabilir. Instagram'da da aynı şekilde. Hani şunu diyebilirsiniz, çünkü ben çevremden duydum. Ya ben ne yapabilirim ki? Hani benim bir hobim yok. Sen dikiş yine dikiyorsun, onları paylaşıyorsun da ben ne yapabilirim? Hepimiz kadınız. Gündelik işini paylaşıp da gerçekten çok iyi yerlere gelenler var. Bildiğiniz ev süpürüyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Ev süpürüyor, toz alıyor, yemek yapıyor. Bunlarla bu şekilde gerçekten sayfasını çok büyütüyor ve ciddi paralar kazanıyor insanlar. Siz de yapabilirsiniz, bu şekilde büyütebilirsiniz. Hedefiniz para olmayabilir, başka bir şey olabilir. Her neyse, neye ulaşmak istiyorsanız siz gündelik işlerinizi paylaşarak da o konuma gelebilirsiniz. Buna yeter ki inanın. Yani YouTube içinde böyle bir amacım var. İlerlemek istiyorum ama bir Muratcan İştah bulamadım YouTube için. Bulursam onun da videolarını baştan sona izleyeceğim. Bilgi çok 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 önemli. Her alanda önemli. Kendi kafamıza göre asla ilerleyemeyiz. Bunu unutmayın. Evet, benim aklıma gelenler, not aldıklarım bu kadar. Tekrar söylüyorum. Eğer kalıp eğitimi almak istiyorsanız Zehra Yalçınkaya gerçekten çok iyi. Şu anda bir workshop çalışması olacak. Onun için bir çekiliş düzenleyecek. Son postunun altına ben de katılmak istiyorum yorumunu yaparsanız 30 kişiye, aralarından 30 kişi seçecek ve o 30 kişiye ücretsiz workshop eğitimi verecek. O 30 kişiden biri olmazsanız, ki o zaten kısa süreli bir şey olacak, aylık 150 TL, ilk yıla özel aylık 150 TL 10 aylık bir eğitimi olacak. Ben de olacağım orada. Yani Zehra Hanım'ın öğrencilerinden biri de ben olacağım.
Evet Meloş Hanım, kesinlikle küçük değil, bence önemli bir tavsiye. Kaliteli çekim. Evet, önemli, kesinlikle katılıyorum. Çekiminiz ne kadar güzel olursa işler o kadar güzel oluyor. Bazen görüyorum, işte ürün üretiyorlar mesela, çanta dikiyorlar. İşte yazıyor, bugün paylaşacaktım ancak güneş yoktu, çekim yapamadım. Çok, çok önemli. Ben henüz o kadar şey değilim sanırım. Yani güneş olmasa da ben onu paylaşacağım. Ben bunu bugün yaptım ve paylaşacağım. O moda girebiliyorum çoğu zaman. Ama öyle olmamak gerekiyor. Bu da çok önemli. Merhabalar. Hoş geldiniz. Orakçı Çiğdem. Çok teşekkür ederim. İşte benim sürecim bu şekildeydi. Varsa sizin de sorularınız, seve seve yanıtlarım. Benim paylaşımlarım hem Instagram'dan hem YouTube'dan devam edecek. TikTok'ta da bir hesabım var. Onu da paylaşırım uygun bir zamanda. Çok fazla bir paylaşım yapmıyorum şu anda ama her mecrada olmaya çalışıyorum iyi kötü. O yüzden orada da bir hesabım var. Oradan da takip alabilirsiniz eğer hesabınız varsa. Ve tekrar tekrar söylüyorum, önemli olan sizinle paylaştığınız. Yani o mecrada ne paylaşıldığıyla ilgilenmiyorum. Ama ben o mecrada faydalı olabilir miyim diye düşünüyorum. Ve acaba o mecranın da bana bir faydası dokunur mu diye düşünüyorum. Ondan sonra eğer iki soruya da evet diye cevap veriyorsam tamam, o zaman ben de varım diyorum. Evet hanımlar, böyleydi. Var mı sorular? Yoksa bu kadar yeter mi diyoruz? Böyle yüz göstermeyince biraz garip oldu. En azından yüzümü görseydiniz belki daha farklı olurdu ama bu da tercih meselesi işte. Benim için influencerlık süreci, dikiş süreci bu şekildeydi. Umuyorum ki sizler de hedeflediğiniz yerlere ulaşırsınız. Evet, katılıyorum. TikTok kalitesini dikiş videoları yükseltir belki. Belki de yükseltir. Umarım yani. Ben yeni katıldım. Kısa bir özet geçebilir misiniz? Muratcan, çok güzel anlatıyorsunuz. Severek dinliyorum sizi. Benim mi Muratcan, ama kimi dinliyorsunuz? Tabii, hemen bir özet geçelim. Neyden bahsettik? Ben zaten şimdi özet geçelim dedim de herkese de haksızlık olacak. Ben bu videoda, bu canlı yayında nasıl influencer oldum? Dikişe nasıl başladım? İşte bu süreçte ne gibi gelgitlerim oldu? Ve daha sonrasında Muratcan İçdağ, bir sosyal medya danışmanı. Onun videolarını izleyerek, ücretsiz bu arada videolar. Onun videolarını izleyerek nelere dikkat edip de sayfamı büyüttüğümü anlattım. Bu canlı yayınımı paylaşacağım. Eğer izlemek isterseniz, bunları bilmek isterseniz paylaştığım zaman izleyebilirsiniz. Ay, önemli değil. Çok teşekkür ederim. Evet, göremedim. Özür dilerim. Özlem Hanım. Ne sordunuz? Tekrar yazabilir misiniz? Şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Çok yukarıda değilse görürüm. Maalesef göremiyorum. Sanırım çok yukarıda kaldı. Tekrar yazabilir misiniz? Evet, bekliyorum. Yazarsanız eğer, bilgim dahilinde bir soruysa mutlaka cevaplarım. Bu arada ben canlı yayınları çok sevdim. Yani daha önce bir kere açmıştım. İlk başladığım zaman, o zaman kimse yoktu. Şimdi işte dün değil önceki gün mü açtım? Cuma günü mü açtım? Hatırlayamadım şu anda. Evet, Cuma günü açtım ve çok keyif aldım. Sohbet etmek çok güzel bir şeymiş. Bunu ara ara yapmayı düşünüyorum. Eğer istediğiniz konu olursa onu da yazarsanız onun üzerine de sohbet edebiliriz. Tamamen sohbet içerikli de olabilir. Çok iyi motive ederim hanımlar. Motivasyon üzerine de olabilir. Ya da genel istediğimiz bir konuda sohbet edebiliriz. Dikiş üzerine az kalsın bu arada Özlem Hanım. Yine de yukarıda kalıyordu sorunuz. Son anda yakaladım. Dikiş üzerine eğitim almak istiyorum. Ne yapabilirim? İstanbul'dayım. Eğer yüz yüze eğitim almaya vaktiniz varsa İSME'in dikiş kursları var. Eğer siz çabalarsanız çok da güzel eğitim veriyorlar, ücretsiz. Bu ücretsiz. Halk eğitimler var, ücretsiz.
Ama yüz yüze gidecek vaktim yok diyorsanız, az önce bahsettiğim Zehra Hanım'dan, Zehra Yalçınkaya kalıp eğitimi veriyor. 10 aylık bir süreç, aylık 150 TL, ilk yıl, bu yıla özel. Ben de onun öğrencisi olacağım. Yanılmıyorsam Haziran ayında başlayacak. Zehra Yalçınkaya, onunla da iletişime geçebilirsiniz. Ama eğer vaktiniz varsa dışarıda gidebileceğiniz birçok yer var. Her ilçede sanırım İSMEK var, halk eğitim merkezleri var. Ücretsiz bir şekilde eğitim alabilirsiniz oralardan da. Vakti olmayanlara ya da dışarı çıkacak vakti olmayanlara ya da imkanı olmayanlara mutlaka kalıp eğitim için Zehra Hanım'ı tavsiye ederim. Çok da önemli bence kalıp. Ve Zehra Hanım'ın sunduğu şöyle bir durum var. 10 aylık eğitimin sonunda, tabii bu bizim çabamıza da bağlı. Sonuçta Zehra Hanım'ın elinde bir sihirli değnek yok. Eğer bizim de çabamız yeterli olursa 10 ayın sonunda biz öyle bir yeterliliğe geleceğiz ki inşallah istediğimiz her kıyafetin kalıbını tek başımıza çıkarabileceğiz ve modellemesini yapabileceğiz. Bu da çok önemli. Ve şöyle bir şey söylemişti. Dikiş kursu ayrı, kalıp kursu ayrı. Evet, ama kalıp eğitimi alırken zaten onun nasıl dikileceğine yönelik de bir takım bizim şeylerimiz olacak. Bilgimiz olmuş olacak, ufak da olsa bir şeyler. Yani kalıp önemli, çok önemli. Online mı? Ben hoca eşliğinde beni yönlendirecek yüz yüze eğitim almak istiyorsunuz. Evet, bu benim bahsettiğim online bir eğitim. Yüz yüze eğitim için İSME'yi önerebilirim. İSMEK, halk eğitim. Güzel. Tabii tüm hocalar iyidir. Veli nimetimizdir. O ayrı, ama inşallah size de sizin anlatımından anlayacağınız bir hoca denk gelir. Bu çok önemli. Bazen hoca çok iyidir, çok bilgilidir ama anlatım birazcık sıkıntılı olabiliyor. O da bizi zor durumda bırakabiliyor. Umarım öyle birine denk gelirsiniz. Özel yerler çok. İstanbul'da da bir sürü vardır. Yüz yüze de vardır. Şu an ben bilmiyorum. Varsa bilen İstanbul'da yüz yüze eğitim veren özel yerleri yazabilir yorum olarak. Ya da bana DM'den yazarsanız mutlaka hikayeden paylaşırım. Bu arada İSMEK Eylül'de başlıyor. Onu da kaçırmamanız gerekiyor. Hemen doluyor çünkü. Yani mesela 5 Eylül'de başlıyorsa siz 4 Eylül gece 12'de pusuda bekliyor olmanız gerekiyor. Hemen girip kaydolmanız gerekiyor. Ya da gece açılmadıysa sabah 10 gibi falan açılabiliyor. Her an olmanız gerekiyor. Eğer açılırsa mutlaka ilk başvuranlardan biri olmanız gerekiyor. Çünkü hemen doluyor. Penye'de en iyi kim gösteriyor? Ben Yeni Pazar'da bir ilkim. Nasıl? Anlayamadım. Penye'de en iyi kim? Ya gerçekten anlayamadım. Sanırım klavyenin azizliğine uğramışsınız. Bir anlatım bozukluğu, bir kelime karmaşası olmuş gibi gözüküyor. Evet, Meri Kaya hanımefendiden güzel bir şey geldi. İSMEK'te yaz kursları da olabiliyor, evet. Halk eğitim merkezlerinde de yaz kursları olabiliyor. Onlara da bakabilirsiniz. Yani kısa süreli, ama en azından o uzun olana gitmeden önce sizin için bir alıştırma olur. Bir ön hazırlık olur. Rica ederim. Evet, ben de İstanbul'dayım. Bu arada az önce malzemelerden bahsettim. İşte eksik de o yüzden olmuyordu diye düşündüm ama bilgi eksik dedim, ama malzeme de önemli mi? Önemli. Şimdi malzemeleri de o kadar şeye atmış olmayalım. Tabii ki de malzeme dikişi daha da güzelleştiriyor ama bilgi yoksa hiçbir işe yaramıyor. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Penye dikip satacağım. Penye kursu var mı? Ya da YouTube'dan nereye bakabilirim? Penye dikip satacaksınız. Yani penyeye özel kurs ben hiç duymadım açıkçası. Ama siz de bir dikiş kursuna gidebilirsiniz. Böyle pratik dikiş kurslarında özellikle hocalar şey yapıyorlar. Öğrenciye yönelik eğitim veriyorlar. Mesela siz o gün pantolon dikmek istiyorsunuz. Size bunun için yardım ediyor. Bir başkası etek dikmek istiyor. Onun için yardım ediyor. Bu tabii her kurs merkezinde aynı değildir böyle, ama benim gittiklerimde böyleydi. Pratik olanlarda, kısa süreli olanlarda bizim ne dikmek istediğimize bakıyorlardı. Siz de ürünlerinizi daha çok penye üzerine seçersiniz. İşte hocayı her tek gördüğünüzde yakalarsınız ve penye üzerine bilgi alırsınız. Penye dikişleri nasıl yapmalıyım diye. O şekilde ilerleyebilirsiniz, ama özellikle penyeye özel bir kurs varsa da inanın ben hiç duymadım. Fatih'e de gittim ben kumaş için.
Onun dışında Bakırköy'e gittim. Kadıköy'e gitmeyi çok istiyorum. Kadıköy ne pazarıydı? Cuma mı? Salı pazarı mıydı? Kadıköy'de bir pazar var. Sanırım salı günü olan pazar. Ama Bakırköy de güzeldi ama en iyisi Kadıköy'müş diye duydum. Bakırköy'e gittiğim zaman oradaki pazarcılar da bana öyle söylediler. Abla Kadıköy'e gel dediler. Ben de tamam dedim ama hala gidemedim. Yani Fatih Çarşamba, Cumartesi Bakırköy, Kadıköy hangi gündü? Şu an hatırlayamadım. Salı günü müydü? Varsa bilen yazarsa biz de hatırlamış oluruz. Şu an hatırlayamadım ben gününü. Bu şekildeydi. Kadıköy Cuma Pazarı. Evet, Merve Aktaş. Bu arada güzel bir sayfa. O sayfayı da takip alabilirsiniz. YouTube'da da çok güzel şeyler paylaşıyor Merve Hanım. Ben de keyifle takip ediyorum. Salı da var, Cuma günü de ama Cuma daha çok kumaş oluyor. Ben henüz gitmedim. İnşallah nasip olursa ben de gideceğim. Cuma günü. Serap Hanım çok teşekkürler. Rami'yi de duydum ama gitmedim. Bilen varsa Kadıköy gününü söylesin bize de. Evet, Kadıköy söylendi. Cuma günüymüş. Salı günü de varmış ama Cuma günü daha yoğun, daha güzelmiş. Teşekkür ederiz. Mizgin Tanrıverdi. Çok teşekkür ederim. Kumaşlar da çok pahalanmış bu arada. Parça kumaşlar dahi çok pahalılar. Ama yine bir hesap yaptığınız zaman şeye göre, hazır giyime göre daha uyguna geliyor. Bazen dikemeyeceğim bir kıyafetse hazır giyimde beğendiysem alıyorum. Ya da daha uyguna gelmiştir alıyorum. Ama hedef ne? Açıkçası pahalı da olsa ben dikmek istiyorum. Ya bana pahalı ya da patlasa o ürünü ben dikmek istiyorum. Tam üzerime göre. Henüz o yeterliliğe sahip değilim maalesef. Çok güzel tane tane anlattınız. Daha sonra da bakacağım. Çok teşekkür ederim. Ben de daha sonra tekrar açacağım. Bazen sırf sohbet için açacağım. Ve önceden duyuracağım. Herkes çayını kahvesini alsın. Sohbet ediyoruz. Dedikodu var diyeceğim. Güzel güzel konuşuruz. İlk canlı yayınımda da söylemiştim. Ben yeni evliyim. Evimde tekim. Eşim işe gidiyor. Şu süreçte ben çalışmıyorum. Evde olduğum için de çok canım sıkılıyor. Zaten ilk canlı yayınımı da o şekilde açmıştım. O can sıkıntısıyla. Ve çok iyi gelmiştiniz bana. Öyle ara ara açacağım. Birazcık sohbet ederiz. Ben de hem dikiş hem iğne oyası ikisinden vazgeçemiyorum. El emeğiyle yapılan her şey çok önemli. Çok güzel. Bu iğne oyasını ben hiç denemedim. Eminim ki istesem yapabilirim. Herkes yapabilir. Ben öyle düşünüyorum. Ama tığ oyasını denedim. İlk canlı yayınımda da bahsetmiştim. Ben bir şeye başlarken kaliteli ürünle başlamayı severim. Annem bana verdi elime bir tülbent. Böyle kötü olmuş bir tülbenti verdi. Hadi dedi bunun etrafını yap böyle öğren. Hayır dedim ben bunu da öğrenemem yani. Benim elimde güzel bir şey olması lazım ki ben de özeneyim. Ben buna niye özeneyim ki? Bu zaten hani gitmiş, kötü olmuş. Gidip güzel bir tülbent almıştım. Güzel iplerini almıştım. Her şeyini yeni ve en iyilerinden almıştım. İlk yaptığım tülbent de çok güzel olmuştu. Nasip olursa bir gün paylaşayım onu da sizinle. Yani bir şeylere başlarken böyle atık şeylerle değil de güzelleriyle başlarsanız gerçekten iyi ilerliyorsunuz. İnşallah yararlı bilgileri devam. Yani sohbet derken o sohbetlerimizde de tabii ki yararlı bilgilerimiz olacak. Ya siz de çok tatlısınız inanın. Yani şu an tek böyle içimi kemiren şey keşke karşılıklı olsak da sohbet etsek. Hani ben sizleri görebilsem sonra diyorum ki Ayşe bencillik yapma sen kendini göstermiyorsun. Çok teşekkür ederim. Allah herkesi mutlu mesut etsin. Hazır burada kalıpları varken kalıp kursuna gitmeye gerek var mıdır? Burada kalıbı kullanıcısı olarak. Koç burcu değilim. Hiç alakam yok bu arada. Başak burcuyum. Onu hemen söyleyeyim. Kalıba döneyim. Yani o sizin inisiyatifinize kalmış olan bir şey. Derseniz ki ben hazır kalıplarla devam edeceğim. Hazır kalıplarla devam edebilirsiniz ama ben de şöyle düşünüyorum. Dikişte özgür olmak istiyorum. Ben istediğimi, hayal ettiğimi dikebilmek istiyorum. Yine üniversite zamanı bir ne olmuştu? Ne diyorlar ona? Ay aklıma gelmedi. Hani böyle kıyafetlerin sergilendiği çok büyük bir alana kuruldu. Ne diyorduk ona? Hiç aklıma gelmedi şu anda. Zeruj Port. Onun şeyi olmuş. Ne diyoruz ona? Adı aklıma gelmedi de siz beni anladınız.
Öyle bir şey kurulmuştu. Biz gittik. Tabii bundan önce de benim aklımda bir etek modeli var. Çok istiyorum ama yani kumaşına kadar, kumaşın duruşuna kadar, daha doğrusu o kumaşın ne kumaş olduğunu bilmiyorum. Ama ben o kumaşla o eteği mümkün değil bulamıyorum. Festival değildi, başka bir şey. Şu an adı aklıma gelmiyor. Ben o kumaşın duruşuyla o eteği kesinlikle bulamıyorum. Ve gittim oraya. Orada buldum, biliyor musunuz? Yani tam olarak istediğim şeyi buldum çünkü özel dikilmişti. Demek ki birileri de benim gibi düşünüp de o eteği dikmişlerdi. Eğer benim kalıp bilgim olsaydı, eğer benim kumaş bilgim olsaydı ben de dikebilirdim. Hiç o kadar aramama gerek kalmazdı. Kermes de değildi. Şu an ismi aklıma gerçekten gelmiyor. Panayır da değildi. Ne diyorduk ona? Maalesef gelmiyor da aklıma. Ya böyle dilimin ucunda ama gelmiyor. Kermes, panayır onlar değildi. Maalesef. Neyse işte daha sonra gelirse bir sonraki canlı yayında söylerim ne olduğunu da şu an gelmiyor aklıma. Yani orada bulmuştum. Eğer kalıp bilirsek kendi istediğimiz modeli, aklımızdan geçirdiğimizi kalıbını çıkarıp kendimiz yapabiliriz. Daha özgürüz. Sergi de değildi. Ama ben kalıba, yani hazır kalıba eğer sadık kalmak zorunda kalırsam, tabii onda da değişiklikler yaparsınız yine, ama yine de tam olarak istediğiniz kadar ne kadar olur bilmiyorum. Kendi kalıbınızı çıkartmak gibi olmaz herhalde. Ya mesela otantik etek dikmek istiyorsunuz. Hem kumaşınız önemli hem de belki de o kalıp önemli. Evet, bu şekilde. O yüzden bence kalıp çok önemli. Kalıbını çıkarıp da dikiş yapabilenlere, dikiş bilgisi iyi olanlara, kumaş bilgisi iyi olanlara, ki kumaş bence çok çok önemli. Çok rezil kumaşlar seçtiğim olmuştur. Hiç konuyla alakası olmayan. O yüzden bunlar çok önemli. Bunlara sahip olanlara gerçekten imreniyorum. İnşallah onların yolu açık olsun. Bizim de yolumuz açık olsun. Biz de öğrenelim. Defile de değildi. Gerçekten taktım kafayı. Ben bunu paylaşacağım. Workshop'ta değildi. Ben bunu mutlaka aklıma gelecek ve hikayede paylaşacağım. Bir sonraki canlı yayını beklemeyeceğim. Hazır giyim kalıbını çıkarmak çok zor geldi. Hazır kalıp kolay. Bu konuda size katılıyorum. Bazen kıyafetimizi kumaşın üzerine koyup çıkarıyoruz. Kolaymış gibi geliyor da onda o kadar çok bozulma oluyor ki aslında. Yani salaşsa eğer hani kapatıyor kusuru bir şekilde. Ama hazır kalıp kullanırsak, yani kalıp, burada kalıbı olabilir, birinden satın aldığımız kalıp olabilir. Onlarda hata payı daha az oluyor. Ben yeni dikiş yapmak istiyorum. İlk dikiş diyelim. Ben nasıl dikebilirim? Öncelikle hayırlı olsun. Buna karar vermiş olmanız çok önemli. Dikiş makineniz varsa önce düz şeyler dikerek başlamalısınız bence. Yani mesela çanta, mesela yastık kılıfı, mesela nevresim. Önce ayağınız bir o pedala alışsın. Kendi kıyafetlerim olsa olur mu? İşte o kendi kıyafetleriniz de olsa yani kıyafetten kalıp çıkarırken dediğim gibi salaş olursa birazcık belki gizleyebiliyor hatayı, ama olmazsa olmuyor. Dikiş sınıfı gelmiş, hoş gelmiş. Bir daha söyler misiniz neyi hatırlayamıyorsunuz? Orayı kaçırdım. Şimdi bu Zerusport muydu? Tam ismini de doğru söylüyorum umarım. Hani kuruyorlar ya böyle çarşı gibi. Biz ona ne diyoruz? Hiç adı aklıma gelmiyor. Çünkü sanırım bu 2 yılda kurulmadı. O yüzden ben de 2 yılda o kelimeyi unuttum. Biz lisedeyken hocalarım önce kumaş bilgisi veriyordu. Her ders ayrıydı. Sonra kalıplar, neyi nasıl kullanacağını, her şeyin ayrı ayrı ders var. Evet, çok güzel. Ne kadar şanslısınız. Keşke ben de, keşke demek doğru değil ama ben de lisedeyken moda tasarımı okumak isterdim. Bu arada ben üniversitede, yani üniversite bu yıl için Marmara Üniversitesi moda tasarımı kazandım. Hatta ben sınavına çalışmadan birincilikle de girdim. Ama ve lakin Marmara Üniversitesi kendi sitesinde moda tasarım için gideceğim binanın Kadıköy'de olduğunu yazmış. Bana 1,5-2 saatlik mesafe. Gözümü kararttım, ben giderim dedim. Çünkü ben İstanbul Üniversitesi'nde okumuştum. O zaman da yolum 1,5-2 saat sürüyordu. Hiç sıkıntı yapmamıştım. Buna da giderim dedim. Zaten sevdiğim de bir alan, mutlaka giderim diye düşündüm. Ve önceden üniversite okuduğum için belli derslerden muaf oldum. Muafiyet belgemi sitesinde, resmi sitesinde yazılı olan adrese gönderdim. Ve bana posta geri geldi. Çünkü yer değişmiş ama güncellenmemiş sitede. Ve yer değişikliğiyle birlikte o süre 3 saate çıktı.
O yüzden maalesef gidemedim. Yoksa bu yıl ben de bir moda tasarım öğrencisi olacaktım. Hazır kalıbı nereden bulacağız peki? Yani böyle dergilerden de çıkarabilirsiniz. Satışını yapan sayfalar da var. Mesela az önce Merve Aktaş vardı sayfada. Onun çok güzel kalıpları var. Ben denemedim ama deneyenlerin dikimlerini görüyorum. Merve Aktaş'ın kendi dikimlerini görüyorum. Gerçekten çok iyiler, çok güzeller. Bir gün herhalde kalıp almak istesem ilk alacağım kişilerden biri Merve Aktaş. Çok güzel, süper. İşte bu şekilde yastık tıkalı fermuar. Sonra etek mesela. Etek dikebilirsiniz. Dikiş makinesi markasını ne öneririm? Yani bir sürü marka var. Ben her birini kullanmadım. Ve dikiş makinesi biraz da şanstır. Buna da çok inanırım. 100 tane makine üretilir. 99'unda sıkıntı olmaz. Birinde sıkıntı olur. Allah korusun o da gelir sizi bulur. Öyle olmasını asla istemem. O yüzden bilemiyorum. Yani ama Puff mesela çok beğeniliyor. Bernette diye mi okunuyor? Mesela o çok beğeniliyor. Onlara bakabilirsiniz. Bakalım. Sibel hocam yazdıysanız ben görmedim. Kalp göndermişsiniz ama tekrar yazar mısınız? Evet, sonra pijama pantolon dikmek olsun, katılıyorum. Stand da değil de fuar mıydı? Bakayım bir dakika. Fuar diyebilirim. Sanırım fuardı. Var mıydı? Sanırım fuardı. Evet Sibel hocam yine yetiştiniz bana. Sanırım fuarda. Hani fuarlar oluyor ya, ben o fuarda bulmuştum istediğim eteği. Sibel hocam şundan bahsettim. Hani kalıp gerekli mi? Kalıp olmadan dikiş bilgimiz olsa hazır kalıp kullansak olur mu denildi. Ben de dedim ki eğer kalıp bilgimiz olursa hayalimizdeki ürünleri dikebiliriz. Mesela üniversite zamanlarında benim aklımda bir etek vardı. O etekten çok vardı çevrede ama benim istediğim duruş yoktu. Yani benim istediğim kumaş kullanılmamıştı. Şimdi bilgim olmadığı için o kumaşın ne kumaşı olduğunu da bilmiyordum. Eğer kalıp bilgim olsaydı, kumaş bilgim olsaydı o eteği ben dikerdim. Yıllarca aradım, bulamadım ve o fuarda buldum. Bundan bahsetmiştim. Giyim fuarı diye biliyorum Zeruş'um. Sanırım fuarda, evet. Teşekkür ederim Sümeyye Hanım. Marmara Üniversitesi mi kardeşinizin okulu? Evet. Evet, çok iyi. Tabii modelden modele de değişir. Halk eğitim kursunda yeni öğreniyorum dikiş dikmeyi. Ne kadar şanslısınız. Çok güzel. Değil mi Sibel hocam? Ben de yani ne kadar çok bilgimiz olursa o kadar çok özgür oluruz. Hazır kalıplar üzerinde değişiklik yapmak için de kalıp bilgisi gerekiyor. Evet, katılıyorum. Çok haklısınız. Yani zaten siz bu işin duayenlerinden birisiniz. O yüzden ne deseniz ben katılacağım zaten. Eczacı, ay çok güzel maşallah. Evet, ne kadar bilgiye o kadar tecrübe. Çok doğru. Yani bu kalıp olur, dikiş olur, kumaş bilgisi olur. Mesela şu kumaşların isimlerini öğrenmek istiyorum. Hangi kumaş nerede kullanılır? Çok önemli. Bilgi sadece dikiş dikmek değil ki. O kumaşta dikiş dikerken ayarımız ne olacak? Hangi dikişi yapacağız? Hangi ipi kullanacağız? Hangi iğneyi kullanacağız? Aslında bir derya deniz. Bir içine girsek böyle yavaş yavaş kendi boyumuza uygun havuzdan başlasak yavaş yavaş o boyumuz uzayacak ve bir bakmışız ki okyanusun içinde yüzüyoruz ve bize hiçbir şey olmuyor. Çok da güzel yol alacağız. Evet, benim sohbetim bu kadardı. Var mı sormak istediğiniz bir şeyler? Bir gün diktiklerimizi satış platformu hakkında hasbihal edebilir misiniz? Ben hiçbir şey satmadım. Satacak bir ürün de ortaya henüz koyamadım açıkçası. Yani daha önce de bahsetmiştim. Ben diktiklerimi ev giyimi olarak dikiyorum. Dışarıda giydiklerim konusunda daha hassasım. Evde en azından salaş diktiğim için onun kusuru belki çok gözükmüyor. Yani dışarıda çok az. Pantolon mesela. Pantolonlarımı güzel dikmiştim. Sıkıntı olmamıştı ama kolay kolay pratiği dışarıda giymiyorum. Dolayısıyla hiç satmadım da. Ama varsa bilgisi olan tabii ki de birlikte canlı yayın da yapabiliriz. Çok da güzel olur. Ne kadar güzel dikişe dair her şey. 7 sene halk eğitime gittim. Bir 7 daha gitmek isterim. İnşallah da gideceğim. İnşallah. Dikiş sınıfı çok teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Güzel, kalbinize göre olsun her şey. Çok teşekkür ederim. Ben de mesela dikiş sınıfında olmayı çok istiyorum.
Ama yerlerimiz uzak. Ben diyorum ki Sibel Hocam siz İstanbul'da değilsiniz. Sibel Hocam diyor ki ben İstanbul'dayım ama İstanbul'un sonu olduğu için ben orayı İstanbul olarak kabul edemiyorum. Kumaşlarla ilgili bilgi verirseniz o bilgiyi ben edindiğim zaman mutlaka vereceğim. Yani o bilgim kesinlikle yeterli değil. Sadece iyi kötü kendimi kurtaracak kadar biliyorum. Ben de aslında bu yolda ilerlemeye çalışıyorum. Benim belki de bu sayfayı büyütme sebebim araştırıyorum. Araştırdıklarımı sizinle paylaşıyorum. Yoksa gerçekten çok bilgili bir insan değilim. Sadece öyle olmak için elimden geleni yapıyorum. Ben de İstanbul'dayım. Böyle tek başına konuşunca da ne diyeceğimi şaşırıyorum. Bir yerden sonra tıkanıyor insan. Konularda sınırlı olunca. Tekrar yeni gelenler için söyleyeyim. Muratcan İçdağ. Instagram hesabınızı büyütmeniz için mutlaka YouTube'dan ve Instagram'dan takip edip YouTube videolarını baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Muratcan İçdağ. Kalıp içinde, online kalıp eğitimi içinde Zehra Hanım'ı tavsiye ederim. Zehra Yalçınkaya. Ben de kendisinin öğrencisi olacağım. 10 aylık bir eğitim alacağım. Bu yıla özel, bu yıl ilk yıla olduğu için, yani online dikişte ilk yılı olduğu için, online kalıpta pardon, ilk yılı olduğu için bu yıla özel aylık 150 TL ücret karşılığında çok daha fazlasını, çok daha fazla bilgiyi bizlere verecek inşallah. Almak isterseniz, öyle bir niyetiniz varsa Zehra Hanım'la iletişime geçebilirsiniz. İşte o çok önemli bilgi aslında, o hangi kumaştan neler yapabiliriz çok kısa bir bilgi değil aslında, o çok büyük bir bilgi. Şöyle bir ara bir girdim o bilgi deryasına da işin içinden çıkamadım. O bilgiyi gerçekten tam olarak almak gerekiyor sanırım. Az önce Nadide Hanım da sanırım söyledi. Lisedeyken hocalarımız önce kumaş bilgisini bize öğrettiler dedi. Ondan sonra kalıbı öğrenip nerede neyi kullanmamız gerektiğini detaylı bir şekilde öğrendik dedi. Zeliha Bin Dikiş Atölyesi hocamla başladım. Ben YouTube'da var. Zeliha'nın Dikiş Atölyesi. Mutlaka ona da bakalım. Şöyle attı. Tamam ben takip ediyorum. Bir an hatırlayamadım. Evet takip ediyorum. Onun da YouTube'u var. Onu da yine takip edebilirsiniz. Gerçekten güzel sayfalar var. Benim için bu kadardı. Var mı sizlerin soracağı sorular? Bu canlı yayını da yine yayınlayacağım. Merak ettiğiniz konulara elimden geldiğince değinmeye çalıştım. Umarım ki faydalı olmuştur. Benim için çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şöyle 1 dakika kadar bekleyeceğim. Çünkü geriden geliyoruz biliyorum. Benim aktardıklarım size daha geç geliyor. O yüzden 1 dakika kadar bekleyip ondan sonra kapatacağım. Eğer başka sorunuz yoksa. O esnada da şuna bakalım mı? Almak isteyen olursa diye neler varmış içinde. Ben teşekkür ederim katılımınız için. Diyana'nın 2. sayısı. Şu pantolonu dikmek istiyorum. Mesela bakın, hani hazır kalıp diyoruz ya, özellikle dergi olanlar için açıyorsunuz, bir sürü kalıp var ama 1-2 tanesi belki işinize yarıyor. Bunu da dikmek istiyorum. Şurada genel bakış var. Bir gün sizinle dergi inceleyelim. Bir gün canlı yayın açacağım ve dergi inceleyelim. Dergilerden nasıl kalıp çıkarıyoruz? Nerelere dikkat ediyoruz? Onları konuşalım. Yani her bir sayfada ne var? İşte pafta dediğimiz nedir? Patron dediğimiz nedir? Bu çizgiler ne işe yarıyor? Şu kalıp yerleştirmeleri ne işe yarıyor? Kendi kalıbımızı nasıl buluyoruz? Nasıl aktarıyoruz? Bir gün canlı yayında bunları konuşalım sizinle. Sanırım soracak soru yok. O zaman yavaş yavaş ayrılık vakti geldi. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Şu elbiseyi de dikmek istiyorum. Şöyle boyunu uzatıp
kollarını uzatıp bunu da dikmek istiyorum. En kısa sürede onu da yapacağım. Dergileriniz mi çalındı? Nerede çaldılar dergilerinizi? Bakın mesela hiç kalıp çıkarmamış, şuradan kalıp bulmamış olanlar şunu görünce korkarlar herhalde. Ben korkuyordum. Yani bu nasıl bir şey? Ben buradan nasıl kalıp çıkaracağım diyordum. Ama çıkarıyorsunuz. Çok da kolay. Bir kere mantığını anladınız mı? Tamam. Çok üzüldüm. Nasıl çalındı? Bu arada evet hani çok az buluyoruz yapacaklarımızı ama şey var, burada shop diye bir sayfası var ve orada sadece istediğimiz modeli satın alabiliyoruz. 3 TL, 5 TL, 6 TL modelden modele değişiyor. PDF olarak indiriyoruz. Onun da bir süresi var. PDF olarak aldıktan sonra bir hafta içerisinde PDF olarak indirmemiz gerekiyor. Sonra onları yapıştırıyoruz. Onunla ilgili de video var benim sayfamda. Ona da bakabilirsiniz. Dergi fiyatları da aldı başına gitti. Evimin üstünde duruyordu. Evinize mi hırsız girdi? Bu dergiyi nereden alabiliyoruz? Bu dergiyi büyük marketlerde de bulabilirsiniz. Carrefour'sa gibi, Migros gibi. Trendyol'dan da sipariş edebilirsiniz. Bugün bir link paylaştım. Orada var mesela, hikayemden bakabilirsiniz. Yeni dergileri alıyorsunuz. Çok geçmiş olsun. Yani o zaman bu hırsız da dikiş sever bir hırsızmış. Çok ilginç gerçekten. Resmen emek hırsızı. Çok üzülüyorum böyle durumlara. Ne kadar yazık. Acaba o dergilerden çıkardığı kalıplarla güzel şeyler yapabilecek mi? Hiç zannetmiyorum. Umarım ki yapamaz. Kimse kimsenin emeğini çalmasın. Çok üzücü bir durum. Çok geçmiş olsun. O zaman çok çok teşekkür ediyorum katılımınız için. İnşallah bir başka canlı yayında bir sonraki konumuzda dergi incelemesi ve kalıp nasıl çıkarıyoruz bu olsun. Belki yarınlaşırım, belki sonraki gün. Hafta içi daha müsait oluyorum. Uygun olduğum zamanına göre yine hikayemde duyururum, planlamasını yaparım. Yine şöyle 1 saat, 1,5 saat kadar canlı yayınımızı yaparız, ne kadar sürerse artık. Çok çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Hoşça kalın.